Ya son zamanlarda oynayacak oyun bulamıyorduk. Çünkü Hı hı. piyasa bir kısır döngüye girdi. Maalesef yeni oyunların çıkışı biraz azaldı. Hatta öyle ki biz artık kanalı retro kanala bile çevirmeye başladık son zamanlarda. Çünkü yeni bir şey bulamayınca eskiye dönüyorsun. Eskide aklında kalanları değerlendirmek istiyorsun. Onlar da izlenmiyor çok fazla. Olsun. İzlensin izlenmesin. Önemli olan bizim aldığımız keyif. Güzel oyunlardı bu arada retro oyunlar. Yine birkaç tane daha var Gelecek. böyle gelecek. Güzel böyle Atari döneminden kalma güzel oyunlar var yine yapacağımız. Şimdi bahsedeceğimiz oyun Atomfall. Normalde ben gündem videosu konuları hazırlamıştım bugün. Gündem haberlerine bakarken Atomfall'la alakalı 7 dakikalık bir oynanış detay videosu fragmanı yayınlandı diye haber görünce dedim bir izleyeyim bakayım neymiş bu hani. Tamamen unutmuşum. Halbuki birçok etkinlikte aslında Atomfall gösterilmişti. Özellikle de Xbox'ın Showcase etkinliğinde görmüştüm. Videoyu izleyince hatırladım Çok ben güzel. bunu. Ya dedim bu oyun güzel ya hani güzel bir oyun geliyor. Şimdiki videoyu görünce çok daha güzel oldu bizim için. Neden? Çünkü o açık dünyayı o kadar güzel tasarlamışlar ki o yeşillik, meşillik, o doğayla iç içe olmak benim çok hoşuma gidiyor ve oynanış da bizim sevdiğimiz tarzda olduğu için benim çok hoşuma gitti. Evet kısaca bir bahsedelim. Çok kısa, neymiş bu uzatmayalım. Atomfall? Ondan sonra gündem haberlerine geçelim. Çünkü gündemde de değişik haberler var. Valve'in iptal etmiş olduğu 8 yıllık bir proje var. Nintendo'nun yeni el konsolunun sızma haberleriyle alakalı bir dava durumları var. Bunlarla alakalı detayları geçeceğiz. Şimdi Atomfall'la başlayalım hemen. İngiltere merkezli bir firma Rebellion Development'ın geliştirdiği 1957 yılında Windscale nükleer faciasının sonrasında yani 5 yıl sonrasında geçen bir oyun. Alternatif bir tarihte tabii. Alternatif bir dünya. Eski gözüken, eski çağda gözüken ama yeni çağda geçen bir oyun. Nasıl nasıl söylesem ki bunu hani Eskinin modernleştirilmiş halinde. nasıl Last of Us'ta 2003 yılında yaşanıyor felaket ama 2023 yılını bize anlatıyorlar ya onun Evet. gibi düşünün yani. Teknoloji ilerlememiş. Eski teknolojik imkanlarla yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyunun temel mantığı loot yap, karakterini ve ekipmanlarını geliştir ve hayatta kal. Açık dünya oyunu ama bu bildiğimiz büyük dev bir harita değil. Birbirine bağlı küçük açık dünya haritalarından oluşuyor. Değişik bir açık güzel. dünya tasarımına sahip olacak bir oyun. Bu da benim dikkatimi çeken, merak ettiğim bir tasarım olacak. Bu tasarımı nasıl oyuna aktarmışlar merak ediyorum. Bu birincisi. İkincisi loot olayı gerçekten çok enteresan. Loot'un İyi köpeği. bir loot köpeğiyiz açıkçası. Bu da oyunun hem süresini uzatacak hem oynanışını uzatacak ama eğer gameplay göründüğü kadar güzelse ki çok güzel görünüyor. Bu oyun kendisini oynatmayı başaracak. Bununla birlikte oyunda hayatta kalma unsurları biraz daha farklı ve diğer oyunlara göre ilginç olan unsurlar var. Mesela çok fazla hareket ettiğinizde işte hem yakın dövüş olabilir, koşma olabilir, kalp atış hızını artıracak eylemlerde bulunduğunuzda ve bunu bir noktadan sonra fazla yapmaya başladığınızda görüş aşınız daralacak, işitme duyunuz azalacak ve oynanışınızı bizzat etkileyecek. Bildiğin hayatta kalma işte. Ha, bu Orijinal bir- hayatta kal. Bu benim bayağı bir ilgimi çekti. Ya oyunda şey de çok hoşuma gitti. Aksiyon ve gizlilik de ikisi bir arada çok güzel harmanlamışlar bunu. İddialarına göre oyunu baştan sona aksiyon dolu bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ya da Dishonored'da vardı bu özellik hatırlarsan. Hiçbir düşmanı öldürmeden de oyunu bitirebiliyorsunuz. Güzel. Açık dünya bir oyunda, aksiyon açık dünya hayatta kalma bir oyununda nasıl olur da hiç kimseyi öldürmeden ilerleyebiliriz? Bunu oynayınca göreceğiz. Bir de şu var. Oyunda yapmış olduğumuz hareketler bir sonraki zaman dilimini etkileyecek. Örneğin köyün bir içerisinde yapmış olduğunuz agresif bir davranış o köyün halkının size karşı olan tutumunu etkileyecek. Çok iyi ya. 27 Mart'ta çıkıyor oyun. Türkiye özel 23 dolar fiyatıyla. Aynı zamanda ilk günde Game Pass'te olacak. Haliyle incelemesi de hemen 2 gün sonra kanala gelir diye düşünüyoruz. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, oynayacağız. O zaman şimdi hızlıca gündem haberlerine geçelim. Ne var gündemde? Ya Valve yine yaptı yapacağını. Geliştiriyor. Gabe en son bakıyor diyor ki lan bu olmamış diyor. Siktir edin bunu iptal edin diyor. Gidiyor yani. Bak Valve'in olayı şu. Sönük Half-Life barda. Tamam mı? Bunu makinede yıkadık o yüzden böyle rengi soldu. Yani Valve'in hakikaten enteresan hareketleri var ya. 8 yıl bir oyunu geliştirmesi. Yalnız oyun değil bu. Bağımsız modcular tarafından geliştirilen ama geliştirilmeden önce Valve'den onay alınan bir projeydi bu. Olay şu. Şu anki CSGO'yu biliyorsunuz. Counter Strike 2 oldu şimdi yanlış bilmiyorsam ismi. Ben hala oraya bir türlü geçemedim biliyor musun? CSGO'nun Bizim için düz CS diyoruz biz ona. Go'su ikisi yok onun. CS yani. CSGO'nun hatırlarsanız CS 1.6 versiyonundaki mekanikler ve grafikle oynanabilir bir versiyonunu yapacaklardı bu mod sayesinde. Bu mod bu işe yarayacaktı. 8 yıl geliştirmişler ki bu kadar da uzun niye sürdü? O da ayrı bir
konu. Bir türlü Gabe Neville'ı tatmin edemediklerinden dolayı. Orada olabilir. şu var. O Gabe Neville'ı tatmin etmeme durumu söz konusu olabilir. Bir de rekabetçi bir oyun ve online bir oyun. Orada onun online'ını acaba CSGO'ya zarar verir mi vermez mi endişesi de belki yaşamış olabilirler. Etken. Sonuç olarak 8 yıldır belli bir kesim tarafından beklenen klasik ofansif CS modu artık iptal edildi. Bir daha da çıkmayacak. Çok da şaşırmadık. Çünkü Valve'nin ilk kez yaptığı şeyler değil. Hatırlıyorsun Arkane'e bir tane Raven Olm yaptırıyordu. Onu da iptal etmişti. O ki oyun çok güzel gözüküyordu. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Half-Life 3 gelince detaylıca Valve'den bahsedeceğiz zaten. Evet. Bir sonraki haberimiz Nintendo'dan. Nintendo'nun bence acil bir şekilde sağlam bir avukata ve avukatlık bürosuna ihtiyacı var. Özellikle bu Palworld olayından olayı. sonra patlanan işte telif hakkı olaylarından sonra orada zaten bir avukatlarla bir sıkıntı yaşamışlardı. Şimdi ise yakın zamanda bir teknoloji fuarı etkinliği vardı. Bu etkinlikte bir aksesuar firması Nintendo Switch'in yeni Nintendo Switch'in kılıflarını böyle tanıtıyordu. Bir baktılar konsolun prototipini paylaşmışlar. O kılıfın içerisindeki prototip bildiğin Nintendo'nun şeyiymiş aslında. Yani- Yeni el konsoluymuş. Ya ben şunu anlamıyorum. Artık her şeyiyle sızdı, etti. Kardeşim tanıt artık bunu. Niye Yani de zorluyorsun? ki Nintendo Switch 2 çıkıyor de yani. Neden daha zorluyorsun ki yani? Şimdi bununla alakalı herkes ilk işte ahan dedi Nintendo bu sefer parayı vurdu. Kesinlikle bu aksesuar firmasına iyi bir dava eder. Donuna kadar alır dediler. Sonrasında firma şunu diyor. Arkadaş diyor bizim diyor Nintendo'yla herhangi bir gizlilik sözleşmesi anlaşmamız yoktu. Biz de ondan dolayı rahat rahat takıldık diyor kafamıza göre. Adam haklı. Sistemde açığını bulmuş ya. Ve bundan dolayı da Nintendo'nun bu davası da büyük bir ihtimal başlamadan hayal oldu. Gerçekten bir avukatlık bürosuna Ben ihtiyaçları var anlamıyorum ya. abi. Yani inanılmaz büyük bir firma ama nasıl bu kadar amatörce davranabiliyorlar? Ya Dilan Polat'ın avukatı gitsin. Anasını Anasını ağlatır. ağlatır orada. Yani. Kesinlikle. Neyse. Oyun çıkmadan DLC'si duyuruldu. Assassin's Creed Shadows'tan bahsediyoruz. Yakın zamanda bir erteleme almıştı. Yani. Bu ertelemenin sebebi de şu. Şubat ayında güzel oyunlar geliyor. Deliver Camber King mi neydi bir tane oyun vardı ya. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Deliverance. O oyunun ikincisi gelecek malum. Ondan dolayı ondan bile çekinmeye başladı Ubisoft yani. Ya Ubisoft'un bu son kurşunu. Yani atamayacak bunu. Ben sana söyleyeyim. Kurşunu- Bu kurşunu atamayacak ya. Atacak diyecek ki ya tamam ya devam. Ya bu atamayacak. Erteleme haberinin hemen ardından bu DLC haberi duyuruldu. Bu DLC ile beraber 10 saatlik bir oynanış oyuna eklenecekmiş. Yeni mekanlar, yeni silahlar, yeni hikaye ve yeni görevler bu 10 saatlik oynanışın içerisine dahil olacakmış. Bu DLC'yi de ücretsiz bir şekilde sahip olmak isteyenler oyunu şu an ön sipariş ile alırsa oyun çıktığında bu DLC'de yayınlandığı an itibariyle ücretsiz bir şekilde bu DLC'ye sahip olacaklar. Bunun da bilgisini verelim. Bu arada çok kısa en son oynanış görüntüleri yayınlandı diye ne Hı-hı. düşünüyorsun? Benim bir Güzeldi. tık hoşuma gitti. Güzeldi. Özellikle platforming olayı Öyleleri güzel. eskiye dönmüş güzel birazcık. yapmış. Hep şunu söylüyoruz ya biz. Özüne döndüğü zaman firmalar daha çok başarılı oluyorlar diyoruz. Özüne döndüğü zaman firmalar daha çok başarılı oluyor diyoruz. Bu da bence bunun bir örneğiydi. İnşallah öyle olur. Şimdi Ubisoft'un dediğin gibi bu son kurşunu neden? Bir Tencent'e satılma durumu söz konusuydu. Yaklaşık birkaç hafta önce bu haber çıkmıştı. Biz bunu pek gündem yapmadık ama olur mu olmaz mı iyice bir netlesin dedik. Evet. Ubisoft Tencent'e satılacak. Bu kesin artık. Kaç paraya satılacağının görüşmelerini şu an sürüyor. Son olayla birlikte Tencent görüşmeleri bir askıya alınmış. Onun da sebebi şu. Ubisoft'un yetkilileri diyor ki yönetime dokunmayacaksın. Yani Ubisoft yönetimi aynı şekilde kalacak. Aile bize dokunma. Hani bizi satın alıyorsan al ama iş işlerimizde ne yapacağımıza, ne edeceğimize, ne edeceğimize biz karar vereceğiz diyor. Tencent de şunu dedi. Ulan zaten bu güzelim firmayı bu hale getiren bu yönetim. Yani ben bu yönetimle neden çalışayım? Manyak mıyım ben dedi. Neden alıyorum ki o Ben zaman? de almam o zaman seni dedi yani. Ne bok yersen ye dedi kendi içerisinde bir Ben tabiri olsam caizse. satarım mesela. Ya. Sat gitsin. Sat. Koy amına. Bu satış dediğin gibi Assassin's Creed Shadows'tan sonra gerçekleşecek büyük bir Muhtemelen. ihtimal. Eğer bu oyun tutarsa hisse senetleri biraz daha değerlenecek ve biraz daha pahalıya satacak. Eğer olur da oyun tutmazsa Belki de satmayabilir yani. hisse senetleri düşecek. Yani satılacak artık. Bu artık bu kadar konuşulduysa bir şekilde Yani satılır çünkü yani. iç yönetimde de
hani aileyi istemeyen çok kesim var. O da ayrı bir konu yani. Ya abi kötü bir yönetim sergiliyor şu an Ubisoft baktığın zaman. Güzel oyunlar çıkartıyor gibi ama tam olmamış haliyle çıkarttığı için bir yerde bir patlama oluyor. O patlamanın da ekonomik yansımaları kötü etkiliyor firmayı. Maalesef öyle. Son haberimizle devam edelim. Edelim. O zaman çok fazla Ubisoft konuştuk. Çünkü başım ağrımaya başladı Ubisoft'u bu kadar çok konuşunca. Dile getirince olmuyor. Mafya 2'nin bir modu çıktı. Evet, yakında yine bir Mafya ile alakalı bir video gelecek. Onun öncesinde bu haber güzel oldu. Mafya 2 Final Cut adında bir mod eklendi. Yine bağımsız mod geliştirici tarafından. Night Wolves tarafından. Teşekkür ederim bu vermiş olduğun dip bilgi için. Teşekkür ederim. Oyundan çıkarılan sahneleri bu mod sayesinde oynayabiliyorsunuz. Oyuna eklenmemiş sahneleri bu. Daha da oynayabiliyorsunuz. ileri gidebiliriz yani. Bununla birlikte bir de yakın dövüş silahları eklenmiş bir iki tane. İşte beyzbol sopası gibi. Böylece yakın dövüşte biraz daha pratik bir hale getirilmiş. Daha oynanabilir, daha stabil bir hale getirilmiş. Bununla birlikte yine ufak bir iki yan görev, hikaye görevi eklenmiş Evet. oyunun sonuna. Eğer Mafya 2 seviyorsanız, Mafya 2 hayranlığınız varsa bu mod değerlendirilebilir, bakılabilir. Hazır yenisi de gelecekken ki serinin en güzel oyunu bence Mafya 2'ydi. Evet. Herkes tarafından da kabul edilmiş bir şeydir bu. Ve dolayısıyla bir bakmak isterseniz bu şekilde bir daha oynanabilir. Ki daha önce de oynadıysanız bu modla daha eğlenceli hale gelebilir. Bitmiş halini de oynayabilirsin yani. Çünkü yeni görevlerde, yeni hikaye görevleri Tabii de o yüzden eklendiği için. hani bu modla da Evet. daha keyifli hale Bittikten gelir. sonra da sıfırdan değil de sadece bu modu kurup devam ettirebilirsin oyunu biraz daha. Haberlerimiz bu kadardı. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar Oyunla kalın.